Merhaba dostum. Bugün benim için oldukça önemli ve özel, güzel bir gün. Bugün Türkiye'nin ilk klinik nöropsikoloğu ve Türkiye'nin ilk afazi laboratuvarı kurucusu Profesör Doktor Öget Öktem Taner hocamın evindeyim. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Nasılsınız? Sen de hoş geldin. Teşekkür ederim. Nasılsınız? İyiyim, sağ ol. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Çok heyecanlıyım çünkü sormam gereken bir sürü soru var. Merak edilenler var. Bana da iletilen lütfen Öget Hoca'ya sor denilenler var. O yüzden tane tane başlamak istiyorum. En çok üniversite hayatımdan beri, fakülte hayatımdan beri şahsım olarak en çok merak ettiğim şey sizin hayatınıza bakarken, işte sizinle var olan çalışmalara girdiğimizde, sizin derslerinizi dinlerken hep aklımda bu soru vardı. O yüzden önce bunu sormak istiyorum. Peki. Çocukluk, gençlik ve akademik hayatınızın keşkeleri ve iyikileriyle bütün bu hayatı nasıl değerlendirirsiniz? Evet, tabii herkesin hem keşkeleri hem iyikileri vardır. Şimdi bir bakışta bunu tam bütün sayamam ama yani keşkelerin başında iki tane şey geldi aklıma. Bir tanesi keşke annem bu kadar otoriter bir insan olmasaydı. Çünkü yani işte annenin dediğinin tersi düşünülemez bile. Söylemeyi bir yana bırak. La büyütüldüğüm için birisi benim fikrimin tersi bir şey söylediği zaman ona verilecek cevap o an hiç gelmez benim aklıma. Ancak birkaç saat sonra ya da ertesi gün şöyle diyebilirdim gibi gelir. Bloke olurum. O işte annemin Hayır diyememek de belki hayır eşlik diyememek eder. Kesinlikle. Öyle bir şey. Hala hayır diyemiyorum. Devam ediyor yani. Hala devam ediyor. Hatta yani işte annem bana nazik olmayı, teşekkür etmeyi, pardon demeyi falan çok öğrettiği için uzun zaman böyle yolda yürürken bir ağaca bile çarpsam pardon derdim ben. Sonra kendimi terbiye ettim. Ama birisi bana çarpınca ben pardon diyorum. Onun farkındayım. Hayır diyemiyorum. Ters fikrin tersi o an gelmiyor aklıma filan. Bu bir. İkinci keşke. Keşke nöropsikolojiye daha evvel yani liseyi bitirir bitirmez başlamanın bir yolunu bulsaydım. Çünkü dünyanın bazı yerlerinde varmış. Türkiye'de henüz yoktu ama yani işte hocalarımın, işte annemin babamın söylemleriyle hukuk girdi araya. Peki sadece keşkeden mi ibaret? İyikisi yok mu? Var. İki tane iyikisi var. Bir, hukuk okumak gerçekten insanın kafasını formatlayan, düşünce sistematiği oturtan bir dal. İkincisi, çok sevdiğim hayat arkadaşım Bülent Taner'e hukuk okumasaydım belki de rastlamayacaktım. Bu gerçekten etkileyici bir cevap oldu. Çünkü evet, belki de o yollar kesişmemiş olsaydı Evet. o zaman rastlaşılmamış olacaktı ve bir hayat kurulmamış olacaktı. Evet. Hem çok güzel bir tesadüf gibi hem de gerçekten çok büyük bir hikayenin başlangıcı aslında. Evet. Hala gözünüzde o ışıltının olması Tabii ayrıca canım. muhteşem bir şey tabii O ki. hep benimle beraber. Aksedilmesi muhteşem. Bir şey daha çok merak ediliyor. Bunu ben de ve benim meslektaşlarım da bunu çok fazla merak ediyoruz. Hazır buradayken ustasından öğrenmek istiyorum. Çünkü bunu. Nöropsikolojinin Türkiye'deki geleceğini ve itibarını nerede görüyorsunuz hocam? Nerede görüyorum? Evet. Nöropsikoloji eğitiminin iyi bir şekilde verilebilmesi ve bu eğitimi alanların uzun bir süre pratik eğitimden geçebilmesini de görüyorum. Yani ben ilk nöropsikoloji laboratuvarını kurduğumda o laboratuvar bir okul hizmeti gördü ve benim yanıma yetişmek için gelenlerin 2 yıldan evvel ben yakalarını bırakmadım ve onlar çok iyi nöropsikologlar olarak yetiştiler. Ama
Şimdi hele bizim nöroloji binası boşaltıldı ve nöropsikoloji laboratuvarı şu masa enindeki hücrelere dönüştü. Pratik eğitim vermek çok zor. Pratik eğitim vermeden nöropsikolojik test öğretimi açan çok yer oldu. Sırf testleri öğrenmek nöropsikoloji alanında hasta gördüğün zaman yanlış yorumlamalar yapmana yol açıyor. Yani örnek olarak vereceğim. Mesela doktor sana bir hasta gönderiyor. Bunun unutkanlıkları acaba Alzheimer demansı mı? Diğer demanslardan biri mi? Bunu ayırt edecek tek şey Alzheimer demansında kayıt belleği bozulur. Kaydedemez hasta. Onun için geciktirilmiş hatırlamada kendi de hatırlamaz. Seçenekler de versen tanımaz. Çünkü kaydetmemiş. Evet. Halbuki öbür demanslarda kayıt belleği bozulmuyor. Çünkü kaydeden beyin yapıları hasarlanmıyor Alzheimer'de olduğu gibi. Onlarda dikkat sistemi bozuk. Hasta kaydediyor. Geciktirilmiş hatırlamada kendisi hatırlamıyor. Ama seçenekler verdiğinde hemen doğrusunu tanıyor. Çünkü kaydetmiş. Evet. Benim elime öyle raporlar geçiyor ki işte 15 kelimeyle baktım belleğine. Geciktirilmiş hatırlamada 7'sini ancak kendisi hatırladı. 8'ini tanıma yoluyla buldu. Bu Alzheimer demansıdır gibi. Yanlış tanımayla bulduysa Alzheimer demansı değildir. Hekim hastayı gönderdiği sırada henüz tanı koyacak kadar ilerlememiş demans. Nöropsikologdan bu cevabı alıyor. Ama yıllar içinde demans tablosu oturunca hekim bilecek bunun Alzheimer demansı olmadığını. O zaman da nöropsikolog demek ki bana yanlış cevap vermiş diyecek ve nöropsikolojinin itibarı sıfırlanacak diye çok korkmaktayım, üzülmekteyim. Peki hocam bunu sormuşken şeyi de çok merak ettim. Şu son dönemlerde psikoloji alanında çok fazla bir tercih edilme söz konusu. Yani özellikle lisanslar, psikoloji lisansları dolu ve her şeyin bir terapisi çıktı. İşte psikoterapinin zaten belirli ekolleri var ve onlara göre çalışılmak zorunda ama bunlar yanında işte nefes terapileri, su terapileri, melek terapileri, yani her türlü terapiye gitmeye çalışan insanlar mevcut. Bununla ilgili ne diyeceksiniz? Bu kadar çok alanın bu şekilde dolması ya da alanın bu şekilde ilerliyor olmasının ilerideki bize getirisi ne olacak acaba? Yani alanın bu şekilde ilerliyor olması kaçınılmaz ama bu alanların düzenlenmesi lazım. Yani filanca alanda terapist olacak kişinin nitelikleri ne olmalı? Pişmekenci alanda terapist olacak kişinin nitelikleri ne olmalı? Yani başka ülkelerde bunlar kanunla düzenlenmiştir. Bizde psikologlar kanunu yok. Bir kere kime psikolog denir? Bunun bile tarifi yok. Psikologlar kanunu yok. Onun için psikolojinin alt alanlarının tarifi hiç yok. Çünkü kanun yok. Kanun yok. Bunun bir an evvel yapılması ve yani böyle kimi işi bilen ama kimi de işi hiç bilmeyen insanlar tarafından bu alanların doldurulmasının önünü bir de kendi terapisinden geçmeden. Şimdi psikiyatristler için bu var. Yani belli bir terapi yöntemiyle terapi yapacak olan psikiyatr, hekim kanununda bu var. Kendisi ne kadar bir süre gerekiyorsa o kadar bir süre o terapiden geçecek, bitirecek. Ondan sonra o alanda terapi yapmaya başlayabilecek. Ama psikologlar kanununda olmadığı için herkes terapi yapabiliyor. Hemen. Bu yüzden de çok fazla yanlış yönlenim var. Yani bazı insanlar bunun tabii detaylarına bakmadan herhangi bir terapiste gidiyor fakat farkında olmadan kendi travmasını tetikleyebiliyor aslında. İşte. Yani bir şeyi düzelteyim derken 10 şeyi bozup oradan gönderilebiliyor maalesef. Olabilir. Hocam bu aşkın nörobiyolojisini hep sizinle duyduk, sizinle tanıdık. İşte eğitimler, Zoom üzerinden oturumlar. Bu bizi çok heyecanlandıran da bir konuydu aynı zamanda. Bunu çok merak ediyorum. Aşk ve bağlanma ile ilgili nöropsikolojik çalışmalar da yapıldıktan sonra mesela şunu diyebilir miyiz? Bunu benim alanımdaki birçok insan merak ediyor. Aşk evrilir mi?
Şimdi bu alandaki çalışmaları ben işte o Zoom toplantılarında falan naklediyorum. Bu alandaki çalışmalar görüntüleme yöntemleriyle yapılıyor. Görüntüleme yöntemlerinde yani işte kişi aletin içindeyken sevdiğini düşünmesi sağlanıyor. Mesela resmini göstererek. Başka resimler, çok şeker resimler de gösteriliyor. MR görüntülemelerde mi oluyor bunlar? fMRI, fonksiyonel. Fonksiyonel. MR. Ve yani aşık olduğu kişinin resmine bakarken ne oluyor beyinde? Çok şeker, başka hoş insan resimlerine bakarken ne oluyor? Bu görülüyor. Aynı zamanda kan alınıp işte kandaki hormon düzeyleri, nörotransmitter düzeyleri filan da analiz ediliyor. Ve bütün bu çalışmaların, yani Semir Zeki ilk başlatan İngiltere'de ama sonra tekrarları var. Bu çalışmalar şunu söylüyorlar, yani aşkın karşılıklı pırıl pırıl zirvede olduğu en şiddetli dönemlerinde başka türlü çalışıyor beyin. Mesela işte obsesyonlarda olduğu gibi serotonin düzeyi düşüyor. Obsesif nörozlarda olduğu gibi. Dolayısıyla kişi onu habire sevdiğini düşünüyor. Sonra zihin teorisi dediğimiz karşındakinin sana göstermediği yüzünün arkasında neler olduğunu hissederiz ya insanların. Evet. Bu bir sosyal beyin becerisi. O kişiye karşı orası çalışmıyor. Başka herkese, sanat eserlerine, şuna buna, fıkralara karşı çalışıyor. Eleştirel bir bakış. Ama o eleştirel bakış sevdiği kişi için duruyor, çalışmıyor. Dolayısıyla onun başkalarının gördüğü negatif taraflarını sen göremiyorsun. Sonra emosyonel beyin dediğimiz beyin anında alev alev aktif hale geçiyor. İşte ödül bölgeleri var. Beynin ödül bölgelerini içeren bir beyin şebekesi, emosyonel beyin. Onun için böyle müthiş bir mutluluk duygusu, tıpkı eroin alanların falan duyduğu cinsel bir uçma hali. Uçma hali, mutluluktan uçma hali. Bu aşağı yukarı kabaca ortalama söylüyorum 2 yıl kadar sürüyor. Stres hormonları yüksek, sürekli kanda vesaire. Cinsel çekim, işte dopamin, hipotalamik aktivite, şu bu. 2 yıl kadar sürüyor bu. Oksitosin hormonu aslında yani iç organları saran, çizgili olmayan kasların kasılmasını sağlayan bir hormon bu, ama aynı zamanda bugün biliyoruz ki o bir sarılma, birlikte olma, ona dokunma, birliktelik hormonu. Yani hem temas hem manevi temas. O 2 sene sonra da öbürleri durduğu halde, öbür konuştuğumuz şeyler, oksitosin devam ediyor. Eğer aşk devam ediyorsa, ama evrilerek devam ediyor aşk. O çalışmaları yapanlar o ilk 2 senelik duruma alevli aşk diyorlar. Evrildiği zaman, evrilebilmişse eğer, olgun aşk adını veriyorlar ona. Olgun aşktaki eski aşkta bulunan tek öge bol oksitosin salgılama karşılıklı. O devam ediyor. Ama bunun olabilmesi için o alevli aşk sırasında ilişkinin böyle tıpkı bir çiçek bakar gibi bakılıp arkadaşlık, dostluk, birliktelik bağlarının geliştirilmiş olması lazım. O geliştirilmemişse o 2 senenin sonrasındaki alevli aşk bitince aşka bitip gidiyor. Peki hocam, böyle bir durumda diyelim ki çiftlerden biri öldü. Öyle bir durumda aşk ne oluyor? Oksitosin hormonu hala salgılanmaya devam ediyor ve o kişiye karşı duyulan bağlılık, sevgi devam ediyor.
Onu zaten size baktığımızda da çünkü rahmetli Bülent Tanör hocamız yad edelim. Hala daha aslında Tabii. devam ediyorsunuz Tabii. siz de o oksitosin hormonunu O salgılamaya. benimle beraber Varmış gibi. Çok güzel bir şey. Hocam diğer bir sorum Alzheimer ve demansla ilgili olacak. Çünkü bu dönemde bununla ilgili de sosyal medyadan çok fazla soru geliyor. Özellikle son dönemlerdeki artışından bahsediliyor Twitter'da, orada burada. Tabii bu konuyu nasıl değerlendireceksiniz bilmiyorum da. Alzheimer ve demanstaki davranışsal semptomların bilişsel bozulma ile ilişkisini nasıl açıklarız? Ve burada benim en çok merak ettiğim şey genetiğin rolü nedir? Direkt soruna geçmeden evvel sorunu sorarken kullandığın cümleden bir yerden başlasam olur mu? Tabii Son ki. zamanlardaki Tabii ki. artıştan Evet. söz ettin. Evet, öyle diyorlar. Son zamanlardaki artış aslında insanların fark edip doktora gitmelerinden Kaynaklandı. Yani eskiden de herhalde aynı derecede vardı ama işte kol kırılır, yen içinde kalır, Tabii. yaşlılıktır, olur, biter zannedilirdi. Yeni bir farkındalık oluşmaya başladı belki de o yani yüzden. acaba bir çaresi var mıdır? Dır. Doktora götüreyim. Nedeniyle tanı konulmasında bir artış oldu. Ya da hep yaşlılarda olan bir durum mudur bu? Acaba gençlere doğru ya da yaş inmeye başladı da o yüzden mi insanlar daha fazla doktora gitmeye ya da ailede var olan bireylerden endişe edip de aman bende de olur mu korkusuyla mı acaba daha fazla Şimdi gidiyorlar? Huntington koresi hariç genç yaşta başlamaz. İleri yaşta başlar. Genetiktir. Huntington koresi çok genetiktir. Alzheimer demansının iki tipi var. Biri genetik geçişli gerçekten. Yani belli hangi genler olduğu bilinen genlerle aileden geçebiliyor. Ama büyük bir kısmı öyle değil. Sporadik, niçin olduğu bilinmiyor. Yani aynı geni taşımadığın halde o istenmeyen iki proteinin birikmesi oluyor kişide ve Alzheimer oluyor. Şimdi bilişsel işlevlerimizden 5 büyük bilişsel işlev şebekemiz var. Bunlardan bir tanesi işte yönetici, yürütücü işlev şebekesi davranışlarımızı da içerir. Mizaç, davranış. Alzheimer demansı aslında bellek kaydı yapan daha derin bölgelerden başlar dejenerasyon, hücre kaybı. Ama sonra kortekse çıkar ve kortekste öne arkaya doğru yayılmaya başlar ve o zaman hemen bitişikteki bu mizaç, davranışların yönetildiği, yürütüldüğü şebekeyi de tutar. Orada da hücre kayıpları olur ve davranış değişiklikleri başlar. Ama mesela frontotemporal demans adı verilen demansın davranışsal varyantı doğrudan doğruya mizaç değişikliği, kişilik değişikliği, eskiden asla yapmayacağı davranışlarda bulunmak şeklinde başlayabilir. Yani davranışlarımızı yöneten şebekenin hücre kayıpları, demans nedeniyle hücre kayıpları sonucunda ortaya çıkar bu. Şöyle bir davranış değişikliği olur mu hocam? Mesela sert mizaçlı birinin yumuşacık olması ya da sert mizaçlı birinin daha beter sert olması. Yani iki yönde de olabilir. Anladım. Tamam, diğer bir sorum şu olacak. Klinik psikologlar travmalarla çalışıyoruz. EMDR terapileri uyguluyoruz. Travmatik olan hikayelerin değerlendirilmesi, bununla ilgili testler ve buna uygun ekollerle terapötik bir ilişki kuruluyor. Fakat merak ettiğim şey travmanın nöropsikoloji ile ilgisini, yani davranışlarımıza olan aktarımını nasıl açıklarız bunu mesela? Çünkü travmatik olaylarla ilgili özellikle mesela bir salgın yaşadık. Her zaman travmatik olaylar var aslında hayatımızda, yani depremler, afetler, salgınlar oluyor, olacak belki. Bunun
önüne geçmek şu an için çok mümkün değil. Hiç Ama bir de mümkün hiç mümkün değil. Bir de geçmiş travmalarımız var. Bugünümüze getirdiğimiz ve aktardığımız. O yüzden bunun nöropsikolojiyle olan ilişkisini nasıl açıklarız? Şimdi gerçek sahici bir travma ile karşılaşan bir insandan söz edelim. Travmatik bellek normal bellekten farklı. Nasıl farklı söyleyeceğim onu. Onun içinde o flashbackler dediğimiz, hani hiç istemediği halde kişi yeniden o travma anını yaşıyor. Mesela onun sebebi, travmatik belleğin farklı oluşu şöyle. Normalde olan biten olayları nasıl belleğimize kaydederiz? Duyularımız, farklı duyularımız, görme, işitme, işte dokunma, şu bu. Kendine özgü korteks, önce talamusa gelir. Duyu organlarından bu duyular. Ve talamus onları kendine özgü kortekslerde bilince çıkartır. Görme şurada, işte işitme burada, dokunma burada diyelim, bilince çıkıyor. Ama o bilince çıktığı yerde henüz bilince çıkıyor sadece. Ne olduğu henüz anlaşılmıyor. Ama her birinin kendi bitişiğinde, görmenin kendi bitişiğinde, işitmenin bilince çıktığı yerin kendi bitişiğinde, bedensel duyuların bilince çıktığı yerin kendi bitişiğinde o duyuyu alıp yorumlayan asosyasyon korteksleri var. Yani görmenin asosyasyon korteksine geçince bilgi, gördüğüm şey bir kalem diye algılıyoruz. İşitmenin bilince çıktığı birincil alandan işitmeyi yorumlayan asosyasyon korteksine geçince birisi aşağı sokağa neyle deliyor? İşte bir şeyle deliyor. Bu onun sesi diyoruz. Ya da dokunduğum şey sıcak bir çay bardağı gibi algılıyoruz. Bu algılar daha sonra o duyuya özgü asosyasyon kortekslerinden bütün duyuları birleştirerek yorumlayan çok boyutlu duyusal asosyasyon korteksine geçiyor arka. Sonra onun öne de yollanıyor ayrı. Ama o çok boyutlu, yani bütün duyular yorumlanmış haliyle kendisine iletilen çok boyutlu duyusal asosyasyon korteksi bunları birleştirerek yorumluyor ve belleğe kaydolmak üzere aşağıya hipokampuslara, limbik sisteme gönderiyor. Limbik sistemde hipokampuslar uzun süreli belleğe kaydediyor. Limbik sistemde amigdala da var. O da emosyonel tonlamasını veriyor bunun. İşte bir yandan da dil bölgelerine gönderiyor ki anlatabilelim. Travma sırasındaki bellek kaydı öyle olmuyor. Travma sırasında bütün duyu organlarından talamusa gelen bilgiler bir yandan algılanmak üzere kortekse giderken bir yandan kısa yoldan doğrudan limbik sisteme, hipokampusların, amigdalanın bulunduğu yere gidiyor. Ve bu şimdi anlattığım algılama biçimi milisaniyeler, yani saniyenin binde birleri kadar bir zaman sonra olacakken milisaniyeler öncesinde bu görüntü, bu ses, işte bu dokunulan şey ham bir şekilde korteks tarafından işlenmemiş bir şekilde doğrudan talamustan hipokampuslara gidip ham haliyle kaydoluyor travma sırasında. Sonradan geliyor o işlenmiş şey milisaniyeler sonra ama iş işten geçmiş. O ham haliyle kaydolmuş oluyor. Onun içinde mesela yani bir bomba patlamasına maruz kalmış kişi ileride bir doğum günü partisinde bir balon patlayınca da aynı şiddetli korkuyu aynı duyabiliyor. tepkiyi veriyor. Evet. Anladım. Hocam, bir tane dizi var Netflix'te. Adı Sıcak Kafa. Evet, duydum. Duymuşsunuzdur. Yeni girdi Netflix ailesine. Şimdi
İzleyen arkadaşlarımız çok, alandan izleyenlerimiz çok. Ben de bunlardan biriyim, izledim. Orada bahsedilen bir Wernicke afazisi var. Şimdi dizinin izlerseniz zaten dizinin içeriğinde aslında bir salgından bahsediliyor orada da. Bu salgında da tabii ki insanlar konuşarak birbirlerine bir delilik bulaştırıyorlar diyelim. Aslında tırnak içinde tam manasıyla öyle. Bu Wernicke afazisi konusuyla ilgili birazcık bilgi alsam sizden. Tabii yani normal hayattaki Wernicke afazisi diziyi seyretmedim. Evet, çünkü o diziyle hayatımıza giriyor şu anda yani bu terim. abuk sabuk konuşuyormuş. Evet, hatta abuklama deniliyor dizinin içinde de. Evet, abuklayarak konuşan insanlar birbirlerine salgın halinde bir delilik bulaştırıyorlar. Şimdi Wernicke afazisi gerçek hayatta ön planda damarsal olaylarla olur. Yani dil şebekesi, insanların büyük kısmında sol hemisferde dil şebekesini besleyen damarların Wernicke alanını besleyen parçalarının tıkanması, kanaması ön planda Wernicke afazisine sebep olur. Wernicke afazisi geçiren kişi hem karşı tarafın ne söylediğini anlamaz, hem kendisi konuşurken gayet akıcı cır cır konuşur ama onun söylediklerinden biz hiçbir şey anlamayız. Çünkü parafazi dediğimiz çarpıtmalarla konuşur. O çarpıtmalar iki türlü olur. Bir, semantik çarpıtma deriz. Yani bir kelime yerine olmadık başka bir kelime kullanmak. Mesela bir hastamdan örnek vereyim. Koğuşta yatıyordu. Ben onu muayene ediyordum. Koğuş 6 yataklıdır. Millet de bizi seyrediyor. Hastanın karısı da pencere tarafında. Wernicke afazisi. Karısına döndü ve ambara koy dedi. Ne anladım bundan? Ambara koy. Evet. Herhangi bir şeyi ambara Tabii, koy. kadın hiçbir şey anlamadı. Ben de hiçbir şey anlamadım. Şimdi Wernicke afazikleri kendileri bizim söylediklerimizi anlamadıklarının farkındalar. Hiçbir şey anlamıyorlar ve farkındalar. Ama kendi söylediklerini nasıl bizi anlamıyorlarsa kendim anlamıyorum ama karşımdaki anlıyor zannediyorlar. Onun için adam karısı tepki vermeyince kızdı. Ambara koy diye bağırdı. Sonradan yani işaretlerinden falan anladık, su ver demek istiyormuş bana. Yani ambara koy ile su ver arasında hiçbir ilişki yok. Bu şekilde olabilir konuşma. Olma sebepleri peki hocam? İşte olma sebepleri Wernicke alanını besleyen damarlardaki bir tıkanma ya da kanama yüzünden Wernicke alanının ölmesi. Ya da neolojistik çarpıtma dediğimiz işte sezu gibi olmadık heceleri kelimeymiş zannederek yan yana koyar, konuşur ve bir şey anlattığını zanneder bize. İşte derste çok söylediğim için ezberimde olan bir şeyi tekrarlayayım, mesela cümleler. Bu iki kabuk içi yani hem semantik farklı kelime kullanacak, semantik çarpıtma yapacak, evet, hem neolojistik çarpıtma. Bu iki kabuk içi, bu felg için, bu gıbıldan, öte yandan ise buradan sılış vaziyeti, ensesine cıbula, tenkere gibi konuşan bir hasta. Hiçbir şey anlamıyorsun tabii. Evet. Ama o anlaşılmadığının farkında olmuyor. Ve anlaşılmayı bekliyor. Anlaşıldığını sanıyor. Bu konu işlenmiş Sıcak Kafa dizisinde ve evet, sizin alanınız olduğu için bizim daha da fazla dikkatimizi çekti. Hocam bu davranışlarla, yani beynimizde var olan şeylerin işte davranışa dökülmesi, bu merak, bunu araştırmam lazım ya da bunun içine girmeliyim. İlk ne zaman oluştu? Çünkü bunu anlatırken çok heyecanla, çok özveriyle anlattığınızın farkındayım. Ben de evet, sizin şahsınızda bu ilk ne zaman oluştu? Yani hayatımın şu çok noktasında... Çok net bir şekilde hatırlıyorum bunu. Yani 15 yaşındaydım ilk oluştuğunda.
Yani hatta işte doktor olan anneme babama şu örneği veriyordum. Yani bir yere dikkat ettiğim zaman benim beynimde ne oluyor da dikkat edebiliyorum. Bir şey hatırlamaya çalışırken ne oluyor? Hatırlamaya çalışıyorum, hatırlamıyorum derken hatırlıyorum. O sırada ne oluyordu hatırlıyorum. Yani 15 yaşındaydım. Beyinde ne oluyor da. Bugün bu yaşınızla, eğer 15 yaşınıza geri gitmiş olsanız, yine aynı alanda ilerlerim, Kesinlikle. yine aynı şeyleri merak ederim der misiniz? Kesinlikle, kesinlikle. Çünkü çok sevdiğiniz bir alan Evet, oldu. evet. Zaten peki bu merakınızı celbeden şeyin kökünde ne vardı? Sizi buraya itekleyen şey ya da bunu tetikleyen şey ne oldu? Bilmiyorum. Sonradan düşünürken aklıma geliyor. O sırada işte Freud'un bir iki kitabı Türkçe'ye tercüme edilmişti. Ben de onları okumuştum. Annemle babamın kitaplığından alıp. Acaba onun parmağı var mı? Onları okumamın parmağı var mı? Ama net bir şekilde hatırlamıyorum. Evet, onlar başlattı diyemem. Yani öyle geldiler. Ama bir taraftan bir hukuk da var. Bir hukuk yerimiz, bir alanımız da var. Yani hukuk, çünkü yani doktor olan annem babam tıp fakültesinde bunlar okutulmuyor diyordu. Gerçekten de bunlar okutulmuyormuş o zaman. Yani nörobilim diye bir şey yokmuş. Evet. Bunlar okutulmuyor dedikleri için işte ben de iyi kompozisyon yazıyorum, iyi konuşuyorum diye edebiyat hocalarının gözdesiydim. Onlar bana senin yerin hukuk derlerdi. İşte liseyi bitirirken babam da işte hukuka git, annem ölmüştü dediği için hukuka gittim, ama yani çok net hatırlıyorum. Daha hukuk fakültesindeki ilk gün, ilk derste sırada otururken ne işim var benim burada, benim yerim tıp fakültesi diye böyle hüzünle düşündüğümü. Sonradan da yol sizi buraya getirdi. Evet, yol beni buraya getirdi. İyi ki de buraya getirmiş. Peşini bırakmadım. Evet. Bizler için de gerçekten bu muhteşem ve çok güzel bir iyi ki. Sorularıma cevap verdiğiniz için çok teşekkür ederim. Ben de sana teşekkür ederim. Çok keyifliydi benim için gerçekten. Sağ olun. Arkadaşlar, sorularınız varsa eğer, sormak istediğiniz, şunu da merak ediyorum dediğiniz, çünkü bütün soruları buraya sığdırmak oldukça zor olabiliyor. Yorumlar kısmına yazarsanız eğer tek tek geri dönmeye çalışacağım. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Yeni videolarda görüşmek üzere.